aramayacak. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın başından geçen bir hadise var. Nakili getirdim. İbrahim Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam geliyor ve bir vahiy veriyor. Diyor ki şu mağaraya git. Dağın içinde bir mağara var, sen onu bilmiyorsun. Orada Allah'ın en büyük düşmanlarından birisi yatıyor. Allah'ın Kur'an'daki en büyük 3 tane düşmanı var. Bir tanesi kim? Firavun. 2 Nemrut. 3 Şeddat. İbrahim Aleyhisselam'a vahiy geldiği zaman bu Allah'ın en büyük 3. düşmanı kim? Ad kavminin lideri. Hükümdarı Şeddat. Hangi peygamber hizmet yapıyor? Hud Aleyhisselam. Hud Aleyhisselam ne diyor? Allah'ın hükümlerini yerine getirirseniz Allah size altlarından ırmaklar akan köşkler vereceğini vaat ediyor. Bütün peygamberler aynı ayetleri zikretmişlerdir. Cennet ayetleri. Yeter ki şirki terk edin, şeddata tapmayı bırakın. Allah'tan başkasına tapmayın. Ve bana tabi olun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. En çok kullandığım ayet-i kerimedir ve benim hayatıma adadığım ayetlerden bir tanesidir. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Kime ait bu söz? Hud Aleyhisselam. Kur'an'da geçer. Kavmine böyle söyleyince Şeddat ne diyor? Getirin bakayım bu Hud'u bana. Getirin, o peygamber diyormuş kendine, getirin. Ben ilahken, ben seni görevlendirmemişken sen nasıl peygamberlik iddia ediyorsun? Dedi Hud Aleyhisselam'a. Allah'ından bahsetti Hud Aleyhisselam. Bahsedince dedi ki senin Allah'ın ne vaat ediyor? Benim vaatlerim daha huzurlu bir yaşam. Senin Allah'ın ne vaat ediyor? Altlarından ırmaklar akan köşkler, cennetler, huri eşleri, zümrütler, altınlar, tahtlar vaat ediyor. Hiçbir terzinin yapamayacağı elbiseler vaat ediyor. Hastalanmayacağımız, yaşlanmayacağımız, hiç üzülmeyeceğimiz, uyumayacağımız, ölmeyeceğimiz bir yer vaat ediyor. Şeddat dedi ki madem altlarından ırmaklar akan köşkler vaat ediyor, ben de bir köşkler yapacağım. Sütunlar yaptırdı Şeddat, kocaman sütunlar. Üstlerine bağlar yaptırdı. İrem bağları diye yüzlerce şiirde geçer. İrem bağları. Nereden geliyor bu? Şeddat'tan geliyor. O İrem bağlarını Şeddat yaptırdı. Neye? Cennete alternatif. Allah'ın cenneti varsa Şeddat'ın da İrem bağları var. Sütunları yaptırdı. Üstlerine köşkleri dizdi. İrem bağlarını dizdi. Yüzlerce çeşit nimet, meyveler, sebzeler. Burayı dedi hiç kimse yıkamaz. Zaten evler dağların eteklerinde, dağlardan kuvvet aldığı için deprem, zelzele riskine karşı çok daha kuvvetli, çok daha donanımlı. Kimse bu mekanları yıkamaz dedi Şeddat. Hud Aleyhisselam son duasını yapınca biliyorsunuz bütün peygamberler son duasını yapmıştır. Bu kavmi helak et Allah'ım. Benimle bu kavim arasına mesafe koy Allah'ım. Bu işi bitir demektir. Ben anlattım dinlemediler. Artık iş sende Allah'ım. Ben yüzümü çevirdim dönüyorum. O kavmini terk ettiği anda peygamber son duasını yaptı. Artık o kavme helak gelecek. Hud Aleyhisselam son duasını yapınca Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Dağları üzerlerine kapattı. Ad kavminin üzerine dağları kapattı. Şeddat'ın İrem bağları yok olup gitti. Şimdi Allah İbrahim Aleyhisselam'a ondan yüzlerce yıl sonra vazifeye başlamış bir peygambere diyor ki şu şeyin içine gir, dağın içine gir, bir mağara göreceksin. Mağarada Şeddat'ın kabrini göreceksin. Git bir bak bakalım. Şimdi Allah ibret verecek. İbrahim Aleyhisselam da kabrine bir girdi, baktı. Üzerinde 70 tane ipekten örtü var kabrin üstünde. Başına geçti. Bir lahit var. Bir yazı var. Yazıyı aynen getirdim, okuyorum şimdi. Şeddat yazmış. Ben Şeddat bin Adım. 1000 sene ömür sürdüm. 1000 orduyu yendim. 1000 kızla evlendim. 1000 tane evladım oldu. Eski insanlar biliyorsunuz 800 sene, 1000 sene, 1200 sene çok böyle uzun yaşarlardı. Bir adam 700-800 sene yaşadığı zaman erken gitti derlerdi. Erken gitti. Bizim burada 50'yi gördüğü zaman mesela 50 yaşında giden bir adama ne diyoruz? Erken ya. Genç diyoruz yani. Orada 700-800 sene gördüler mi? Aa çok erken gitti bu ya diyorlar. Allah eski ümmetlere uzun zaman dilimi verdi. Şit Aleyhisselam ev yaparken çadır kuruyor, çadır. Kendisine bir çadır yapıyor. O zaman ev yapma falan olayı az. Kerpiçlerle ev yapanlar zenginler. Fakirler çadırla yaşıyorlar. Şit Aleyhisselam birisi geliyor diyor ki ya diyor müsaade et Allah'ın peygamberi sana bir ev dikelim. Kerpiçleri birleştirelim sana bir ev yapalım diyor. Şit Aleyhisselam diyor ki Allahu alem şurada 100-200 sene daha yaşayacağız. Ya varız ya yokuz diyor. 100-200 sene daha. Mübarek zaten 600 sene yaşamış. 100-200 sene daha ya varız ya yokuz diyor. Ev yapıp da bana ne yapacaksın diyor. Bugün bir Yahudi'ye desen ki 100 sene kesin yaşaman garanti.
Yahudi Allah'lığını ilan eder. İlah olduğunu ilan eder. 100 sene yaşaman garanti. Onlar için 100 sene 1000 sene gibi görünüyor. Halbuki çok basittir. Sizin sayıp durduğunuz 1000 yıl Allah indindeki bir gün gibidir. Çok kısa, çok. Sen zannediyorsun ki uzun zaman dilimi, 100 sene uzun zaman dilimi. Çok kısa. Bir anda uyumuşsun kalkmışsın gibi. Allah Üzeyr Aleyhisselam'ı uyuttu. Kur'an'da geçen peygamberlerden birisi Üzeyr Aleyhisselam'dır. Ne kadar uyuttu biliyor musun? 100 sene uyuttuk diyor Kur'an'da Üzeyr'i. Bir uyandı. Aa dedi ne kadar uyumuşumdur? 1 saat belki daha az uyumuşumdur dedi. Bakın 100 sene uyuttu bir peygamber. Ama ya 1 saat uyudum ya da daha az uyudum dedi. Zaman dilimi bize göre 100 sene 50 sene. Allah'a göre çok kısa. Gerçek zaman dilimine ahirete gittiğimiz zaman bunu göreceğiz. Şeddat böyle diyor. Bin sene yaşadım. 1000 tane çocuğum oldu. 1000 tane karım oldu. 1000 sene hüküm sürdüm. Ad ve İrem kavmine reislik yaptım. Ölümüm yaklaştığında doktorları başıma topladığım halde ölümden kurtulamadım. Doktor kardeş yandın. Şeddat bile bak 1000 tane doktorunu başına toplamış. Bulun benim çaremi, beni ölümden kurtarın demiş. Ama kurtulamadım diyor. Bunu ölmeden önce yazıyor. Benden ibret alıp dünyaya aldanmayın. Arkasında bıraktığı kavmine sesleniyor şimdi. Eğer ölümden kaçış olsaydı ben kaçabilirdim. Ben kaçamadığıma göre siz hiç kaçamazsınız. Çünkü benden daha fazla dünya imkanlarına sahip olamazsınız. Benden daha çok da ömür süremezsiniz. Benden daha çok mal edinemezsiniz. Benden daha çok çocuk sahibi olamazsınız. Şunu iyi bilin ki dünya çok aldatıcıdır. Sizinle oynar, durur. İşte bak dünya oynuyor, duruyor. Oynuyor, oynuyor. Sonra adam diyor ki ben burada sanki hiç ölmeyeceğim. Kendimi öyle sağlıklı ve kuvvetli hissediyorum ki hiç ölmeyeceğim. İşte bu doktor da ölümün kendisine ne kadar yakın olduğunu anladığı, idrak ettiği anda hemen araştırmaya başlar. Önce Allah'ın kitabını okur. Her şeyden önce Allah'ın kitabını okuyacaksın. Bu hafta bütün İslam düşmanı sayfalarda benim bir videom çalınmış.